Şimdi sizleri tarihte yaşamış en zeki insanlardan biriyle tanıştıracağım. İlkokulu yaklaşık 7 ayda bitirdi. 11 yaşında Harvard Üniversitesi'ne girdi. Hatta öldüğünde öğrenilebilen bütün dilleri konuşabiliyordu. William James Sidis, Nisan 1898'de Amerika'da dünyaya geldi. Ailesi yıllar evvel savaş yüzünden Ukrayna'dan Amerika'ya taşınmış Yahudi bir aileydi. Harvard Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi veren Boris'le tıp doktoru olan Sarah'nın ilk oğullarıydı. 1898'de çiftin bir oğlu oldu. İşte o çocuk bu hikayenin kahramanı William James Sidis'ti. William henüz 6 aylık olmuştu ki alfabeyi çözmüştü. Cümle kurarken insanların %90 tarafından bilinmeyen kelimeler kullanıyordu. Bebeğin yapabildikleri bununla da sınırlı kalmadı. Mesela William 18 aylıkken sıkı bir New York Times okuyucusu haline geldi. 3 yaşındayken de Latinceyi öğrendi. Sarah da çocuğunun minik bir dahi olduğunu fark edince işi gücü bıraktı ve tüm zamanını William'la geçirmeye başladı. Bu sayede henüz 4 yaşındayken anatomiye merak sardı ve bununla ilgili çeşitli yazılar yazdı. Yıllar geçti ve William okul çağına geldi. 1. sınıfı bir günde, 2. sınıfı birkaç günde, 3. sınıfı 3 ayda, 4. sınıfı bir haftada, 5. sınıfı 15 haftada, 6 ve 7. sınıfları ise toplamda 5,5 haftada bitirdi. Normal bir insanın liseye gitmesi gereken zeka seviyesi William'ın 6 yaşına falan denk geliyordu. Yani çocuk 6 yaşındayken lise seviyesindeki bir öğrenciye denkmiş. Bunlardan sonra William'ın sıradaki hedefi Harvard'tı. Kendisi Harvard Üniversitesi'nin yazılı sınavlarını başarıyla geçti. Ancak yeterli duygusal olgunluğa sahip olmadığı için Harvard'a kabul edilmedi. William 8 yaşına geldiğinde entelektüel bilgisi inanılmaz derecede mükemmeldi. Aynı zamanda İngilizce, Latince, Yunanca, İbranice, Fransızca, Almanca ve Rusçayı gayet güzel bir şekilde konuşuyordu. En tuhaf ayrıntıysa bildiği dillere ilave olarak bir de Wintergut adında kendi yarattığı bir dili vardı. Hal böyle olunca basında William'a inanılmaz bir ilgi gösterdi. New York Times bile birçok kez William'a yer verdi. Bütün Amerika bu harika çocuğu artık yakından tanıyor ve takip ediyordu. William'ın günde bir dil öğrenebilecek kadar zeki olduğunu yazıyorlardı. Hatta dili öğrendikten sonraki gün bildiği diğer dillerle çapraz mukayese ve tercüme yapabilir duruma geliyormuş. Bunlara ek olarak yıllar önceki ya da uzak gelecekteki bir tarihin hangi güne denk geldiğini de hesaplayabiliyormuş. 11 yaşına geldiğinde tekrar Harvard Üniversitesi'ne başvurdu. 8 yaşındayken başvurduğu Harvard'a bu sefer kabul edilmişti. William James 1910 yılında Harvard'da matematik kulübündeki profesörlere 4 boyutlu nesneler hakkında ders vermekteydi. Harvard'a girdiği ilk yıl yani henüz 11 yaşındayken 4 boyutlu objeler hakkında ders vermeye başlıyor William. Bu dersleri fakülteden bağımsız veriyordu. Ancak verdiği konferanslara Harvard'daki öğretim görevlileri ve profesörler ilgiyle katılıyordu. Fizik profesörü Daniel Comstock, William James hakkında şunları söylüyordu. Onun düşünme yöntemi çok farklı. Gerçek bir yaratıcı zihin kapasitesine sahip. O bu alanda belki de tarihteki tek örnek. William James kesinlikle gelecekte bilime yön verecek bir lider olacaktır. Peki ne oldu da bu kadar zeki olduğuna inanılan bu genç bekleneni veremedi? 18 Haziran 1914'te Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu William. Mezun olduğunda transkriptinde tam 40 dil bildiği yazıyordu. Bundan 2 yıl sonra ani bir kararla tekrar Harvard'a geri döndü. Ancak bu sefer başladığı hukuk fakültesini ne yazık ki bitiremedi. Çünkü 20'li yaşlara geldiğinde tanıştığı kişilerin etkisiyle sosyalist eylemlere katılmaya başlamış, Marksist görüşlerini herkese anlatan bir insan haline gelmişti. 1 Mayıs 1919'da hükümet karşıtı bir eyleme katıldığı esnada polisler tarafından tutuklandı ve hükümet tarafından hapse atıldı. Ancak ailesinin çabalarıyla cezası ev hapsine çevrildi.
Mahkemeye çıkartıldığında William, vicdani retçi olduğunu, Hristiyanlığa ve getirilerine inanmadığını söyledi. Bu durum basında şok etkisi yarattı. Ondan yıllardır övgüyle bahseden, onu harika çocuk ilan eden basın artık onu en ağır şekilde eleştiriyordu. Bu yüzden de William yavaş yavaş bilimden uzaklaştı. Hayatını idame ettirebilecek parayı kazanabileceği ufak çaplı gündelik işlerde çalıştı. Tamirci çırağı oldu, gazete dağıttı ve garsonluk yaptı. Hayatı boyunca birkaç kitap yazdı ve ömrünün son dönemlerinde dünyadaki bütün dilleri konuşabilecek düzeye geldi. 17 Temmuz 1944'te Boston'daki evinin yatak odasında yalnız bir halde beyin kanaması geçirerek sessizce göçüp gitti. William James Sidis'in IQ'su kaçtı, bununla ilgili net bir yazılı kaynak yok. Ancak kardeşinin onu bir psikoloğa götürdüğü, IQ testine soktuğu ve ölçülen IQ'sunun 250 ile 300 arasında olduğu biliniyor. Hatta bu dahi adam 1925'te yazdığı The Animate and the Inanimate adlı makalesinde uzayda ışığı bile yutan termodinamik alanlardan bahsetti ki bu da kara delik oluyor. Peki bu kadar zeki olmasına rağmen neden toplum tarafından başarısız bulundu? Yoksa o da zeki ama çalışmıyor muydu? Belki de görüşlerinden dolayı zeki ama bir baltaya sap olamadı propagandası yapılmıştır. Yorumu size bırakıyorum. Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Diğer videolara bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.